Belki de hiç farkında değilsiniz ama her yağ değişiminde kendi ellerinizle motorunuzu yavaş yavaş bitiriyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. En kaliteli yağı da alsanız, en pahalı filtreyi de kullansanız, yaptığınız ufacık bir hata motorunuzu dakikalar içinde geri dönüşü olmayan bir sona sürükleyebilir. Ve bu hataların faturası 10 binlerce lira. Sakın bunu laf olsun diye söylediğimi sanmayın. Bu sanayide her gün tekrar yaşanan acı bir gerçek. Şimdi sıkı durun çünkü birazdan size anlatacağım ölümcül hatalar bugüne kadar doğru bildiğiniz her şeyi sorgulatacak ve bu anlatımın sonunda cebinizde kalacak o parayı görünce çok şaşıracaksınız. Ekranda gördüğünüz şu rakam var ya, bu bir araba peşinatı değil. Bu basit bir yağ değişim hatası yüzünden motoru kucağınıza aldığınızda cebinizden çıkacak ortalama para. Ama durun, panik yok. Bu analizin sonunda bu korkunç senaryodan nasıl %100 kaçınacağınızı net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. İlk hatamız bence en sinsi olanı. Sadece birkaç saniye sürüyor ama motorun ömründen resmen yıllar çalıyor. O kritik an, motoru ilk çalıştırdığınız an. Çoğumuz ne yapıyoruz? Yeni yağ filtresini kutusundan çıktığı gibi kupkuru bir şekilde motora takıyoruz. Diyoruz ki nasılsa çalışınca yağ dolacak içine. İşte bu motorunuza yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri. Bakın aslında ne oluyor? Siz marşa bastığınız anda yağ pompası o devasa boş filtreyi doldurmak için çırpınıp duruyor. İşte o paha biçilmez, o hayati 3-4 saniye boyunca motorunuzun can damarları yani kan mili, yataklar, kritik parçalar tamamen yağsız kalıyor. Bu sanki bir ameliyata narkozsuz girmek gibi bir şey. Metalin metale acımasızca sürtüğü, motor ömrünün en büyük darbeyi yediği o korkunç an işte tam da o an. Peki doğrusu ne? İnanılmaz basit, resmen çocuk oyuncağı. Yeni filtrenizi alın elinize, ağzına kadar temiz motor yağıyla doldurun. Bu basit hareket yağ basıncının anında milisaniyeler içinde oluşmasını sağlar. Sonra parmağınızla o siyah kontağı şöyle bir yağlayın. Bu ne işe mi yarıyor? Kontanın sıkarken büzülüp yırtılmasını ve sinsi sızıntıları engelliyor. Ve son olarak filtreyi sadece ve sadece el gücünüzle sıkıca yerine oturtun. Sakın alet kullanmayın. Bu 10 saniyelik işlem motorunuzu binlerce liralık masraftan koruyan en ucuz ve en etkili sigortadır. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve dürüstçe cevap verin. Kuru filtre taktığınız bir yağ değişiminden sonra marşa bastığınızda o kısa, metalik, o can yakan şak 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 sesini hiç duydunuz mu? İşte o ses motorunuzun size "bunu bana yapma" diye attığı çığlıktı. Bu sesi duyduysanız veya bu hatayı şimdi fark ettiyseniz ne yaşadığınızı hemen yorumlara yazın ki hepimiz birbirimizden öğrenelim. Bu önemli bilginin daha fazla kişiye ulaşması için de beğen butonuna basmayı unutmayın, başka motorlar yanmasın. İlk hatayı atlattık, güzel. Ama şimdi geliyoruz kaba kuvvetin yol açtığı felaketi. Hani o ne kadar sıkı o kadar iyi düşüncesi var ya, işte onun nasıl onarımı çok pahalı bir kabusa dönüştüğünü şimdi göreceğiz. O küçücük yağ boşaltma tapası size çok masum görünebilir ama aslında bir saatli bombaya dönüşebilir. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. O tapa çeliktir ama vidalandığı karter genellikle tereyağı gibi yumuşak olan alüminyumdan yapılır. Sizin anahtara uyguladığınız güç, o narin alüminyum dişlilerin dayanabileceğinden kat be kat daha fazla. En büyük efsane ne biliyor musunuz? Tapayı sonuna kadar sıkmanın sızıntıyı önleyeceği. Tam tersi. Aşırı sıktığınızda aradaki o metal pulu ezip bir daha asla işe yaramayacak hale getiriyorsunuz. Daha da kötüsü karterin dişlerini yalama yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz farkına bile varmadan otoparkınıza damla damla yağ bırakan bir motor. Ve en sonunda binlerce liralık bir karter tamiri ya da değişimi. Ya eminim birçoğunuz yaşamıştır. Bir sonraki yağ değişiminde sökülemeyen bir filtre veya yalama olmuş bir tapa yüzünden çileden çıkmıştır. Başınıza gelen en sinir bozucu aşırı sıkma olayını yorumlarda bir anlatın. Bu hikayeler bir başkasının aynı hatayı yapmasını ve o sinir harbiyle birlikte cebinden yüzlerce lira çıkmasını engelleyebilir. Geldik listemizin 3. maddesine, belki de en sık yapılan, biraz fazladan ne olacak canım denilen ama aslında motoru içeriden köpürterek boğan o büyük hataya: yanlış yağ seviyesi. Yağ seviyesi o maksimum çizgisini geçtiği anda motorun içinde binlerce devirle dönen crank mili o fazla yağı bir mikser gibi dalar. Yağ öyle bir çırpar ki içine milyonlarca hava kabarcığı karıştırır. Ortaya çıkan o köpüklü sıvıya artık yağ denemez. O köpük yağ değildir. Yağlama yapamaz, soğutma yapamaz. Sadece motorun içinde dolaşan, metalin metale sürtmesine izin veren işe yaramaz bir baloncuk yığınıdır. Bu durum motorun aşırı ısınmasına ve en sonunda yatak sarması dediğimiz o en korkunç arızaya yol açar.
Peki bu felaketten nasıl kaçınacağız? 3 altın kuralımız var, çok basit. 1. Arabanız kesinlikle dimdik, düz bir zeminde olacak. 2. Motoru durdurduktan sonra tüm yağın aşağı süzülmesi için en az 2-3 dakika sabredeceksiniz. Ve 3. En önemlisi, yağ çubuğunu çekin, temiz bir bezle silin, sonuna kadar geri sokun ve tekrar çekin. Unutmayın, işte bu ikinci okuma sizin tek ve gerçek yağ seviyenizdir. Asla ilk okumaya güvenmeyin. Hadi dürüst olalım, hangimiz o yağ çubuğundaki maksimum çizgisini bir tık geçirmedik ki? Eğer böyle bir durum yaşayıp sonradan fark ettiyseniz nasıl bir çözüm buldunuz? Bir şırıngayla fazlasını mı çektiniz yoksa bir şey olmaz deyip yola devam mı ettiniz? Yorumlarda anlatın. Sizin tecrübeniz bir başkasının motorunu kurtarabilir. Yağı doldurdunuz, tapayı sıktınız, filtreyi taktınız, işlem tamam, değil mi? Kesinlikle hayır. İşte bu acelecilik var ya, şimdiye kadar yaptığınız bütün doğru işleri bir saniyede çöpe atabilir. Her yağ değişiminden sonra altın kuralı uygulamak zorundasınız. Kaputu kapatmadan önce aracı yaklaşık 1 dakika kadar rölantide çalıştırın. Neden? Çünkü bu yeni yağın tüm kanallarda dolaşmasını ve az önce doldurduğumuz yeni yağ filtresinin içinin de tam olarak dolmasını sağlar. Sonra motoru durdurun, 1 dakika bekleyin ve yağ seviyesini tekrar kontrol edin. Ne göreceksiniz? Seviye biraz düşmüş. İşte o eksik kalan kısmı tamamlayarak mükemmel seviyeye ulaşın. Ve son olarak telefonunuzun feneriyle eğilip tapa ve filtrenin altına bakın. En ufak bir damlama, bir sızıntı var mı diye kontrol edin. Bu son kontrol sizi yolda kalmaktan kurtaracak olan son adımdır. Evet, bu kritik hataları ve doğru yöntemleri öğrendik. Peki tüm bu hatalardan kaçınmak cebinize somut olarak ne kadar para bırakacak? İşte şimdi hesap zamanı. Gelin paranın dilinden konuşalım. Bakın şu tabloya. Rakamlar yalan söylemez. Kuru bir filtre takmanız size potansiyel maliyeti belki de bir aylık maaşınız olan 25.000 liradan başlıyor. Oysa doğrusunu yapmak sadece 10 saniye ve maliyeti 0. Yalama yaptığınız o küçük tapa yüzünden karşınıza çıkacak 5.000 liralık fatura belki de planladığınız o güzel tatilin parası. Oysa her değişimde sadece bir kahve parasını alacağınız yeni bir pul bu riski tamamen ortadan kaldırır. Ve en korkuncu, o masum görünen fazla yağ size 40.000 liraya aşan motorun komple indirilmesini gerektiren bir kabus yaşatabilir. Bu bedeli ödemek yerine sadece biraz dikkatli olmak bedava. Seçim sizin. 10 saniye mi, 25.000 lira mı? Bu tür bilgiler hayat kurtarıyorsa kanalımıza süper teşekkür ile destek olmayı düşünebilirsiniz. Kısacası motorunuzun sağlığı için aklınızda tutmanız gereken 4 tane altın kural var. 1. Filtreyi her zaman önceden doldurun ve contasını yağlayın. 2. Aletleri unutun, elle sıkmak en doğrusu, en sağlıklısı. 3. Yağ seviyesini 2 kere ölçün, emin olduktan sonra doldurun. Ve 4. İşiniz bitti demeden önce o son rölanti kontrolünü mutlaka ama mutlaka yapın. Bu kadar basit. Peki, bu anlattığım hatalardan hangisi sizi en çok şaşırttı veya "vay be, ben bunu hep böyle yapıyordum" dedirtti? Kuru filtrenin yarattığı o sessiz hasar mı, yoksa fazla yağın motoru içeriden köpürtmesi mi? En çarpıcı bulduğunuz hatayı nedenleriyle birlikte yorumlara yazın. En aydınlatıcı ve en çok beğeni alan yorumu kanalımızın efsanesi olarak başa sabitleyeceğiz. Bu tür binlerce liralık tasarruf rehberlerinin devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, tekerinize taş değmesin.